Başarılı bir YouTuber olmak için önce bunu yapmam gerekiyordu. Abone sayımı takip etmeliyim. Ve bunun için YouTube'daki abone sayımı görmem lazım. Daha önce farklı YouTuber'larda kendi abone sayılarını gösteren ekran olduğunu görmüştüm. Ve bunu araştırmalıyım. Gördüğümde bu örneğe ve bu örneğe ulaşıyorum. Ancak bu örnek olabildiğince çok pahalı. İsveç frankları satılıyor ve buna bütçe ayıramam. Bu yüzden kendim yapmam lazım. İnternete baktığımızda 3500 lira. Bu para veremeyeceğim için daha önce insanların yaptığı projeleri araştırmam gerekiyor. Burada YouTube'da birkaç tane örnek buluyorum ancak hiçbiri istediğime tam olarak uygun değil. İstediğimi ararken Python'la birlikte bunu yapabileceğini gördüm. Ben Python biliyordum. O zaman bunu yapabilirim. Ama bu noktada bir yardımcı bulursam hiç kötü olmaz. Bu noktada yardımcı kim olabilir? Tabii ki de yapay zeka. Hemen yapay zekaya bana yardım etmesi için yalvardım. Ve sonucunda cevapları aldım. Bir sürü yanıt verdi. Bunlarla birlikte dedi ki Google Cloud'un bir API var. Bunun üzerinden yapıyorsun. Buraya istek attığında yeterli sonucu alabiliyorsun. Şimdi ben de bunu yapmayı deneyeceğim ve başarılı YouTuber olmak için gereken en önemli şeyi abone sayısı gösteren ekranı yapıyor olacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Başarılı bir YouTuber olmak için ne yapmam gerekiyor başka? Lütfen yorumlara yazın. Buradan Google'un platformuna girdim ve abone sayımı görebilmek için gerekli izinleri açtım. Şu anlık kendi şifremi alıp bunu nerede nasıl kullanacağımı çözmem gerekiyordu. Burada şifremi saklıyorum ki gidip hesabımı silip sıfırlamayın her şeyi. Çok önemli arkadaşlar lütfen. Tamam, başarılı API key'imizi aldık. Şimdi ne yapmamızı istiyor? Python üzerinden bir istek atmamızı istiyor. Hadi şimdi bunu deneyelim. Öncesinde basit bir istek olduğu için sadece internete yazıp görebiliyoruz. Şu an bakalım, o adresi düzenleyelim. Ve evet, karşımıza şu an toplam izlenme sayımız, toplam abone sayımız ve video sayımızı görebiliyoruz. Abone sayımız da gizli değil bu arada. Bu noktada görüyoruz ki iki taraftaki veriler de doğru bir şekilde verilerimizi çekebiliyor. Süper, bunu bir başarı sayıyoruz. Tap. Burada ise yine yapay zekanın desteğinden faydalanıp yazdığımız kodları online ortamda nasıl gözüktüğüne bakıyoruz. Ve gerekli alanlara doğru değişkenleri girip sonuca ulaşıyoruz. Tap. Birkaç güzel değişik yaptıktan sonra da istediğimiz ekrana ulaşıyoruz. Kanal arka planımız, profil resmimiz ve detaylı bilgilerle güzel bir kullanıcı arayüzümüz oluşuyor. Son güncellememizi de yapalım ve en son gelen yorumları da görelim. Murat Teksin 7975 Menemen. Kodlama aşamamız bittiğine göre donanım aşamasına geçiyoruz. Burada güzel bir pervanemiz var. Bundan sonra bir uçak yapabiliriz. Burada küçük bir uzaktan kumanda arabamız var. Bununla gezen bir araba yapabiliriz sanki. Başka F1 depo kutumuz var. Kutumuz içerisinde çıkıyor pilimiz, tekerlerimiz, şarj aletimiz, bataryamız, birkaç parça elektronik eşyamız çıkıyor. Ve bunu da kenara atabiliriz. Sırada Samsung Innovation Campus. Samsung tarafından verilmiş güzel bir paketimiz var. Bunun içerisinden ne çıkacak bakalım. Açıyoruz. Tradada, açıl. Tradada. Evet, burada gördüğünüz breadboardlarımız var, küçük butonlarımız var, Raspberry Pi'ımız var. Bunu kullanacağız. Asıl hedefimiz buydu. SD kart okuyucumuz var. Bunu da kullanacağız. Hop, micro SD adaptör. İçinde hafıza kartımız bulunmakta. Ve çok güzel 7 inç TFT LCD ekranımız var. Bunu da dokunmatik ekran olarak kullanıp abone sayımızı burada göreceğiz. Bir de arka planda balena filmimiz var. Bunu da sonraki projelerde kullanabiliriz. Şimdi bilgisayarımız başına geçiyoruz ve bu projeyi Raspberry Pi'ye aktarmaya başlıyoruz. Elimizde gördüğümüz Raspberry Pi 4 Model B arkadaşlar. Bu aslında olabildiğince güçlü bir bilgisayar bunun için. Ve bu ekranda da o görüntünün tamamını gösterip her gün baktığımızda mutlu olduğumuz bir alan görüyoruz. Micro SD kartımızı gösteriyorum burada. Ve devamında kodlama işlemlerine başlıyoruz. Yapay zekamız önce sorup neler yapmamız gerektiğini bize aktarmasını istiyoruz. Raspberry Pi OS kullanacağız. Raspberry Pi'nin kendi işletim sistemini. Bunu nereden nasıl erişebileceğimize bakıyoruz. Buradan indirip macOS için kullanabileceğimizi görüyoruz. Ama burada şöyle bir sıkıntımız var. Bizim Raspberry Pi
için kullanıcı hafıza kartını takabileceğimiz bir yer ne yazık ki MacBook'ta yok. Bu yüzden bunu çözmemiz lazım. Görüyorsunuz sağda da solda da bulunmamakta. MacBook Air'ın sıkıntısı da bu. Pro olsaydı böyle bir sıkıntımız olmazdı. Hemen bunu kenara koyalım ve yerine Emektar Hacer bilgisayarımızı getirelim. Bu bilgisayarımız üzerinde eski YouTube kanalımızın, Mozilla Firefox'un stickerları bulunmakta. Üzerinde lehimle açtığım çok güzel bir delilik bulunmakta. Buradan ekran için görebilirsiniz. Şimdi hızlıca bilgisayarı bağlayalım ve ortamımızı hazırlayalım. Evet, çok güzel bir masaüstü bize karşılıyor. Skyline ekran görüntüm. Tamam, şimdi uygun işletim sistemini bu bilgisayara indiriyoruz. Raspberry Pi yükleme aracını indiriyoruz. Ve buradan hafıza kartımızı yükleme işlemine başlayacağız. Raspberry Pi 4 versiyonumuzu da seçelim. Burada da en hafif bir versiyon yeterli olur. Ama biz zaten daha önce image dosyasını indirmiştik. O yüzden kendi bilgisayarımızdan seçebiliriz. Evet. Bakalım. Şurada mıydı? Burada mıydı? İndirilenlerin içerisinde. Evet, bulduk. Hafıza kartını seçelim. Ne? Hafıza kartı yok. Ama takmış olmam lazım. Bilgisayar gözükmüyor. Bu hafıza kartı nasıl burada olmaz? Tamam, kilidi sıkıntıymış. Kilidi açtığımı sanıp kilitleyerek geri koyalım. Daradadan. Yine olmadı. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hafıza kartımız takılı ama yazma izni olmadığı için sorun yaşıyoruz. Zaten içerisinde versiyon var ancak bu bizim işimizi görmüyor. Bu yüzden yaklaşık birkaç saat net bir şekilde bununla uğraşıyorum. Tak çıkar yeniden yükle, tak çıkar yeniden yükle olmuyor. Şu anda farklı bir hafıza kart dönüşü olmadığı için bir takamıyorum. En son içini açıyorum, bir sıkıntı var mı diye paramparça ediyorum. İçindeki pinleri görebiliyorsunuz. Ancak yine de bize bir çözüm olmuyor. Bunun için farklı bir yol bulmamız lazım. İşi de sadece küçük pinleri yukarı büyük pinlere büyütüyor. Yani farklı bir esprisi yok. O yandaki butonda sadece bilgisayardaki pin aralığıyla alakalı bir şeymiş. Ben de hafıza kartının içindeki pinlerden birkaç TL birbirine değerini sanıyordum ama hiç öyle değilmiş. Bunun için araştırmaya gidiyoruz. Bunu nasıl açabiliriz, nasıl fix edebiliriz diye. Buradaki abimiz diyor ki şu kenara bir bant yapıştırın. Çünkü oradaki parça bilgisayardaki butona temas ediyormuş. Biz de ardından bu çözümü deneyeceğiz. Ve bandımızı bulup bunu kullanıyor olacağız. Ama yine istediğimiz sonucu alamadık. Gördüğünüz gibi neredeyse her yerini bantladım. Hala bilgisayar okumuyor. Tam bir can sıkıntısı. Bunun devamında ne yapabileceğimize bakıyoruz. Biraz ileri biraz geri zoomlayıp ve karar veriyoruz ki bugünlük işimiz burada bitti. Yapamıyoruz. Olmuyor. Ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi unutmayın. Tatil videomuz var, oyun videolarımız var, shortlarımız var. Hepinize bekleriz. Şaka şaka. Ertesi gün güzel bir çözüm buldum. Burada gördüğünüz iğneyle aslında o butonun orada değdiği bir minnak bir alan var. Şu en soldaki alanı görüyor musunuz? Onu dışarıya çıkartırsam bu olayın çözümü olacak gibi. Birazcık orayla oynuyorum ve sonunda çözülmesini umuyorum. Umarım hafıza kartımız buraya başarılı bir şekilde takılacak ve bu sorunları çözecek. Taratata. Oldu mu? Evet, oldu ve şu anda silme hatası gözükmüyor. Yani başarılı bir şekilde bunu yapabiliyoruz. Yaklaşık 2 gün sonra çok başarılı bir şekilde ilerlemeye devam edebiliyoruz arkadaşlar. Tamam, şimdi nerede kalmıştık? Hemen onu çözelim. Hafıza kartımıza versiyonu atalım. Ayarlarımızı yapalım. Çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Ama yine bir sıkıntımız var. Klavyemiz yok. Klavyemiz olmadan bu işi yapamayız. Bunun için ne yapacağız? Sanal klavye çözümleri, bilgisayarı nasıl klavye olarak kullanırım? İşte telefonu nasıl klavye olarak kullanırım? Kumanda bağlayabilir miyim? Yoksa çamaşır makinesinin tuşu bassam olur mu? Ama hiçbiri olmuyor. Olsun, yine de ilk bağlantımızı bir kuralım. Hemen şuraya setup'ımızı kuralım. Her şeyi bağlayalım. Bilgisayardan Raspberry'e güç alıyoruz. Raspberry'den touch alanına
USB bağlayıp ekrana güç veriyoruz ve HDMI kabloyu bağlıyoruz. Sonunda Raspberry'miz açılıyor. Ama sonunda bizden bir şifre istiyor. Aradığınız şifreye girebilecek. Harici cihaza şu anda ulaşılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Diyerek burada kalıyoruz. Burada klavye yerine sadece mouse kullanarak bir işlem yapabilir miyim diye bakıyorum. Çünkü elimde sadece kablosuz mouse var. Ancak hiçbir şekilde username password alanını değiştiremiyorum. Ve karşınızda klavye ve mouse setimiz. Hemen A101'den ne kadar aldığımıza bakıyoruz. Güzel bir bütçe harcadım bunun için. Tam olarak 365 lira ve bunun haricinde hiçbir defa daha kullanmayacağım. Bu biraz sıkıntı. Olmayan bütçemize büyük bir yara vuruyor bu. Ama en azından Çin'den gelen ve tamamen tost makinesi olan bir klavye için, bu klavyeyi kullanacağımız ortam için güzel bir çözüm oldu. En azından pili ucuza aldık. Bir tane pille klavye mi çalışır ya? Mouse'lara bile çift klavye koyuyorduk biz. Olsun, neyse. Şu anda ortamımızı bağlayalım. Yeni günümüzden herkese selamlar arkadaşlar. Klavyemizi aldık, faremizi aldık ve bu şekilde yeni ortamımıza bağlanabiliyoruz. Umarım şu anda sistemimizi kurabileceğiz. O kadar oluşturduğumuz ekran tüm abone sayılarının hepsini görebiliyor olacağız. Evet, başarılı bir şekilde açıldı ve şimdi buraya kullanıcı bilgilerimizi giriş yapıp Raspberry Pi'ımıza devam edebiliriz. İleri. Klavye bölge bilgilerimizi seçelim. Ayarlansın ve başarılı. Sonunda açabiliyoruz. Hemen username password'ümüzü oluşturalım. Bu arada sol arkadaki akvaryum görüyorsunuz arkadaşlar. Onu bayağıdır kullanmıyorum. İçinde hala bitkiler büyümeye devam ediyor. Yakında tüm ve saracak. Buna bir çözüm bulmam lazım. O akvaryumda ne yapabilirim? Lütfen yorumlara yazın. Belki onda akıllı bir proje geliştirip bu abone sayısının yanında otomatik olarak onunla da ilerliyor oluruz. Ne dersiniz? En son ışıklarını falan kapatsam diye düşündüm. Otomatik kapatıp açsam saat verir falan diye düşündüm ama zaten birkaç gün yarım bıraktığım, birkaç gün kapalı bıraktığım ışıklarıyla çok fazla bitkiler büyüdü. İçindeki karidesler, küçücük karidesler dahi bitkilerden yürüyemez, gezemez oldular ve en son çok kenara sıkıştıkları için her ne kadar bitkileri budasam da birbirlerini yemeye başladılar. Biraz psikopat bir ortam oldu. Bunu çözmek lazım. Neyse, burada sistemimiz açılıyor. Şimdi abone sayımızı görebileceğiz. Bu noktada mükemmel bir şekilde her şeyi yaptıktan sonra sadece şu alanı kaydetmediğim için burada bitiriyorum arkadaşlar. Ve işte arkadaşlar şu anda tamamlamış bulunup Raspberry Pi'miz üzerinden abone sayımızı ve izlenmiş video sayımızı görebiliyoruz. Daha farklı eklenebilecek ne var? Lütfen paylaşın yorumlarda. Ve bu şekilde proje geliştirelim. Hoşçakalın. Bay bay.